Bu görüntüler İsrail'de gerçekleştirilen terör saldırılarından. 29 Mart ve 1 Nisan arasında Beerşeba ve Hadera'da 2 terör saldırısı gerçekleşti. Önce muhafazakar Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak'ta 26 yaşındaki bir Filistinli sokakta ateş açtı. Beerşeba'da bıçaklı ve silahlı saldırılar oldu. Hadera'da 2 polis öldürüldü. Saldırıları IŞİD üstlendi. Bu izlemekte olduğunuz videoyu yapmak üzere İsrail'in Tel Aviv kentine gittiğimde ben de kendimi birbirini takip eden bu terör saldırılarından birinin içinde buldum. Burada arkamda görmüş olduğumuz şuradaki restoranda bir terör saldırısı gerçekleşti. Bir kişi 4 el ateş açıyor, 4 el duyduğunu söylüyor görgü tanıkları. 2 kişinin vurulduğu, yani yaşamını yitirdiği söyleniyor kesinlikle. Bir de ağır yaralı olduğu söyleniyor. Yeah, we were sitting here and we were celebrating our friend's birthday, 50th birthday. Oh my God, we were sitting here, we were 25 girls, and suddenly we've heard someone shooting and we saw him holding a gun, and it was so hysterically, it was so frightening. So we started to run away inside. We went inside the kitchen, and then we went behind the building from the back door to a flat. Someone told us to go inside. And it was so frightening. I knew that my son is here around. I didn't know where. 200, hundreds like here. I was here. And everyone in panic. He came from here in everyone panic. in panic. I ran for my life. In which restaurant? Shout out, מחבל. This is Who shouted what? This The people who shout I out, don't פיגוע, terrorist. Run, terrorist. Bu son saldırıları İsrail İstihbarat Servisi Shin Bet'in eski başkanı Ami Ayalon'la konuştum. I think that the significance is that there is no common denominator on the operational side. They come from different ideologies. One is Islamic Jihad, one is ISIS, one is, I don't know, close to Hamas. But the common denominator, the way I see it, is the energy. The energy among Palestinians is based on the idea that they are alone. They were left without hope. Nobody cared about them, not the Arab states, not the international community. And when you face a society without hope, especially national aspirations, national dreams, they see themselves as a nation, as people who deserve self-determination. And I think that they, the common denominator is they will fight, and they fought, and they are fighting for freedom, end of occupation. I don't think that we Israelis get it, not personally, but as majority of Israelis. They don't see them, or we don't see them as a nation. I personally believe it's a huge mistake. They are a nation. Konuştuğum Ami Ayalon aslında çok önemli bir figür. Uzun yıllar orduda görev yapmış. 6 gün savaşlarına, Yom Kipur Savaşı, 1982 Lübnan Savaşı'na katılmış bir isim. Savaşta göğüs kafesine saplanmış olan bir kurşunu hala bedeninde taşıyor. Cephede bizzat savaşmış olan, savaşı yaşamış olanların aslında tabiri caizse atıp tuttuğunu daha az duyarsınız. Ölüm ve acı kimilerini olgunlaştırıyor. One of the attackers were linked to ISIS. Yes, it's ISIS ideology. I don't think that we see any operational connection, but it is not very important. He believed in ISIS ideology, which is very, very extreme, radical ideology, much more dangerous than Muslim Brotherhood. And yes, he believes that he's doing something, I don't know, for the sake of Islam or whatever, but this is not the source of his hatred. He came to it because the way he understands the reality and because he lost hope. Ayalon'a anahtar soruyu sordum. Bu sorunun çözümü nedir? Güldü
Ve dedi ki biz Orta Doğu'da aslında çözüm aramıyoruz. I'm not speaking about myself, but there are thousands of Israelis who will be ready to fight and to die just to make sure that we shall not give this piece of land. We assassinated our prime minister on this issue. And there are many, many people in Israel who believe that we, no matter who, but we as people, we do not have the right to give this piece of land. So it is very, very complicated. Personally, you asked me what I believe in. I believe that in order to see ourselves as a Jewish state, according or along the ideas or the values of our Declaration of Independence, we have to divide this piece of land. Because otherwise we will not be majority, and if we will not be majority, we will not be a Jewish democracy. We shall either be a Jewish apartheid, or we shall lose our Jewish identity. Orta Doğu'da Filistin, Arap kardeşleri tarafından yarı yolda bırakılmış hissediyor. IŞİD de bu boşluğu kaçırmıyor. I believe that the more pragmatic becomes Hamas and Palestinian Islamic Jihad and the PA or Fatah, more radical elements we'll see around us as a result of it. Because radicalism comes from the idea that we could not solve our problems. We could not see the end of occupation by diplomacy. We could not see it by launching a war. We lost the military war, so we choose terror. IŞİD'in İsrail'e yönelmesi İbrahimi anlaşmaları sonrasına geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le anlaşma imzalayarak diplomatik ilişkileri başlatması ve ticarete gaz vermesi bir dönüm noktası. Israel and the Emirates just announced first tens of millions of dollars in mutual funds for investments in high tech and clean tech. New innovation in energy, in environmental issues, in various cybersecurity and high-tech technologies. And it happened in no time. And there are another initiative of United Arab Emirates and Jordan and Israel, supervised or promoted by President Biden or his deputy. Right now is in the field of energy and water. Of course, water and energy. Türkiye İsrail ilişkilerinden yeni sayfa açılması için bir dönüm noktası ise saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u geçmiş olsun diye araması ve yayınlanan resmi açıklamada saldırıları terör saldırısı diye nitelendirmesi oldu. Bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi, Filistin davası pahasına olmaz. Bunu daha önce de söyledim. Net bir şekilde söylüyoruz. Ama bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini Filistin çok istiyor. Ve Filistin Devlet Başkanı İstanbul'daki ikili görüşmede de Cumhurbaşkanımıza söyledi. Çünkü Filistin de şunu biliyor. Bizim İsrail'le normal bir ilişkimiz olursa, diyalogumuz olursa bu sorunun çözümüne Türkiye katkı sağlar. Geçmişte bu konuda çok ciddi katkılarımız oldu. Yani bir netice elde edilmedi. Bu saldırıların ardından Ramazan ayı olaylı başladı. İsrail bu terör saldırılarına yönelik operasyon başlattı. Cenin'de 7 Filistinli öldürüldü. Mescid-i Aksa'da da olaylar çıktı. Mescid-i Aksa'da sabah namazı için avluda toplanan gençler İsrail polisine taş attı. Bunun üzerine polis sert müdahale etti. Zor kullanarak Kıble Mescidine girdi. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. 152 kişi de yaralandı. Üstüne İsrail Gazze'de de operasyon başlattı.
Olaylara önce Dışişleri Bakanlığı ölçülü bir dille tepki gösterdi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la yine telefonda görüştü. Bu görüşmede Erdoğan Herzog'a şunları söyledi. Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye sirayet etmesi üzüntümüzü arttırmıştır. Erdoğan'ın burada fanatikler tanımlamasını seçmesi dikkat çekici. Bu görüşme sonrasında İsrail'de adım attı ve Ramazan boyunca Yahudilerin harem-i şerife girmesini yasakladı. Türkiye İsrail ilişkilerini Erdoğan 20 Nisan 2022 Salı günü grup toplantısında ele aldı. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır. Türkiye Mavi Marmara olayına kadar bir nevi tarafsızlığını kuruyordu, bir arabulucu gibiydi aslında bakacak olursanız. Hem bir yandan İsrail ilişkilerini sürdürüyordu ama öbür taraftan işte Filistin davasında sahip çıkıyordu. Tarafsız pozisyonu olduğu için İsrail de Türkiye'yi dinliyordu. Dengeleyici bir misyonu vardı. Ancak Mavi Marmara olayından sonra her şey değişti. Hem Türkiye hem İsrail tarafını hem ticari hem de siyasi olarak bilen bir isme, Menaşe Karmon'a, Mavi Marmara olayını, sonrasını, bugüne nasıl geldiğimizi sordum. Türkiye hem bulunduğu mekan, yani stratejik bir yerde olması, hem Müslüman olması, hem bütün bunlarla konuşabilmesi onu çok önemli bir arabulucu komutuna getirebilirdi. Bunu doğru kullanmak, iki tarafın gözüne bakıp iki tarafa da doğru söylemekle olur. Bir tarafı tutmakla olmaz. Sen bir arabulucu olmak istiyorsan ve hakikaten Türkiye bu görevi uzun seneler yaptı. Ama Mavi Marmara'dan sonra yahut da ama iki tarafın da yanlışlıkları, ben politikaya hiç girmeden ben objektif olarak bakmak istiyorum. Burada bir değişiklik oldu, dolayısıyla bu koptu. Türkiye şimdi yeni ortaya çıkan konjonktürde dışarıda kalmak istemiyor. 13 Ağustos 2020'de tarihi diyebileceğimiz bir olay gerçekleşti. Daha önce de bahsettiğim. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir anlaşma imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmayla birlikte İsrail'in Mısır'dan ve Ürdün'den sonra anlaşma yaptığı 3. Arap ülkesi oldu. Bu anlaşmayla İsrail de ilhak politikasını askıya aldı. Filistin meselesi bu ticaret anlaşmaları üzerinden muhtemelen çözülmeyecek. Ama bölgede Türkiye'nin daha az etkin olduğu bir dönem başladığı bir gerçek. We had wonderful relations in the 90s. So we had 10 years I would define as a love affair. Turkey was one of the closest countries to Israel. In the league of the United States, Germany and Britain, something like this. Security relations, economics, cultural relations, everything. The collapse started about 13 years ago. Turkey was mediating between Israel and Syria, which meant that both sides, the Syrians and the Israelis, trusted Turkey, trusted Erdogan. And at a certain point, end of December 2008, we started a war in Gaza with heavy bombardments without updating Erdogan. He was very insulted. He stopped the talks with Syria, and the deterioration started then, December 2008, and until today we didn't really recover. Another big crisis, as you know, was May 2010, the Mavi Marmara, which really left scars because this was the first time that it was a direct conflict. 10 Turkish people that were on the boat were killed by the Israeli Defense Forces. Bir şey bozmak kolay, yapmak çok zor. Politik ilişkiler kesilince
yatırımlarla durdu. Yatırımlar durunca o zaman hiç kimse oraya yatırım yapmaz. Orada bir joint venture'lı bir şirket kurmaz. Bir konteyner aldım, so what? Türkiye-İsrail ilişkilerini iki nedenden düzeltmek istiyor. Bir neden tabii finansal. Bir diğer neden de Amerika ile ilişkiler. Türkiye İsrail'le arasını düzeltirse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisine de etkisi daha fazla olacak. Amerika ile ilişkileri düzeltmede Türkiye bu lobinin çok etkili olacağını düşünüyor. Hatta İsrail-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi hamlesinin Washington'dan başladığını söylemek yanlış olmaz. Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Musevi cemaatinin önde gelen isimlerini Büyükelçilikte ağırladı, epey uğraştı. Bundan 10 sene evvel bambaşka bir Orta Doğu vardı. Bir taraftan İsrail veyahut da Amerika'nın katkısı, diğer taraftan Rusya'nın burada ilişkileri ve Arap ülkelerinde oluşan değişim. Tamamen ama İsrail'in buradaki durumu tamamen tek başınaydı. Mısır ve Ürdün'le bile olan sulh dediğimiz anlaşmalar doğruydu, gelişiyordu ama iki Avrupa ülkesi arasındaki sulh gibi değil. Biraz soğuk. Yani belki hükümetler konuşuyor ama halk hala birbiriyle ilişkide değil. Bu zaman alır. Bugünkü konstelasyonda Orta Doğu değişti. Arap ülkelerindeki değişim bir yere vardı. Kimi ülkelerin yönetimleri değişti, kimileri yok oldu, kimileri başkalarının himayesi altına girdi. Yeni ilişkiler oluştu, yeni gruplar oluştu. Bir taraftan Mısır ve Saudiye, bir taraftan Emiretler, Bahreyn vesaire. Bütün bunların İsrail'le birleşmeleri, müşterek menfaatleri olduğundan müşterek çalışabilmeleri, bütün bunlar Orta Doğu'yu değiştirdi. Bu koşuşmaya Türkiye'de katılması lazım bir şekilde. Türkiye'de diplomat olarak da bulunmuş olan Alon Liel şu anda Tel Aviv Üniversitesi'nde ders veriyor. Liel'in akademik alanı da Türkiye. Alon Liel'e göre yol uzun ve çetrefilli. A year and a half ago, Turkey changed its policy, changed its mind, and we started feeling that Erdoğan is trying to improve relations. And here there were too many scars and too many grievances, and we didn't even reply. Even about over a year ago, he announced unilaterally that he is appointing an ambassador. He named him, and we didn't even respond, and we didn't appoint an ambassador from our side. But he continued. He continued, especially after our new president was elected. He started calling him, speaking with him, and you know, it ended with our presidential visit. So we are on the way up, but very slowly, lots of suspicions here. Bölgede başka siyasi ittifaklar da oluşmuş durumda. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Türkiye İsrail'le ilişkileri onarırken doğal gaz başlığından başlamak istiyor. We had this presidential visit. There is another problem. And this is that Erdoğan placed the import of gas from Israel as the number one issue in the relations between the two countries. And this is the reason we cannot progress at the moment, because Israel cannot discuss it at the moment. And if we discuss it with Turkey, we say no. And we don't want to say no because it will create tensions. So we are trying to avoid a meeting with the Turkish energy minister and avoid and bypass the topic. Neden hayır demek zorunda? Bunu hem İsrail ordusuna hem de İsrail Başbakanı'na danışmanlık veren enerji uzmanı Amir Tov'a sordum. Exporting gas to Turkey was and still very economic. And then you really need geopolitical viability. You need willingness of
first the leaders of the two countries, and especially the private sector, the companies which own the gas, to run this project. We can liquefy gas via the Egyptian, and that's what we are doing right now. Israel is exporting gas to Europe via liquefaction, LNG, from Egypt to Europe, and later on to China, Japan, and so on and so forth. In a short pipeline of 400 kilometers to supply gas to the Turkish market and possibly from Turkey, via Turkey to Europe. That was the idea. 10 years ago, to construct a pipeline from offshore Israel to southeast Turkey, and then from Ceyhan or Iskenderun region, a pipeline to central Turkey to meet what we call the TANAP, the Trans-Anatolian pipeline, the pipeline which takes the gas from Azerbaijan via Georgia, bypassing Armenia, to Turkey, from eastern Turkey to Istanbul, and via Istanbul, via Greece to Italy, and so on and so forth. You need two necessary conditions for such a multi-billion-dollar project. Economic viability exists. That's a great source of energy, of gas to Turkey, which for many, many years is struggling to diversify its sources of gas and decrease its dependency on Russian gas. The Turkish option is cheaper in terms of the cost of the pipeline. But the European option is both economically and politically, geopolitically viable, despite the fact that Turkey claimed that its exclusive economic zone with Libya, that such a pipeline should cross this. Nonsense. I mean, this is not an issue. I mean, TOV'a göre şu anda bu hat iki nedenden dolayı kurulamaz. Birincisi, böyle bir yatırıma kredi bulmak zor. Türkiye'de siyasetin öngörülemezliği nedeniyle hatta kredi vermek çok büyük bir risk olarak görüldüğü için finansörler soğuk bakar. Bugün bahar havası esen İsrail ilişkileri yarın tepetaklak olabilir. O zaman da bütün yatırımlar boşa gider. Bir diğer neden de Türkiye ile ilişkilerin limoni olduğu dönemde İsrail'in Mısır'la geliştirdiği ilişkiler. İsrail şu anda gazını Mısır'daki LNG tesisleri üzerinden satıyor. Gaz Mısır'a gidiyor, oradaki tesislerde sıvı hale getiriliyor ve satılıyor. İki ülke ilişkilerinin önemli bir ayağı bu. Dolayısıyla İsrail Mısır'ı küstürmek istemiyor. Yesterday, he announced the name of the Turkish ambassador to Egypt after 11 years that you didn't have an ambassador. So he is trying to work together, but here is very dependent again on Israel because we are so close to the Egyptians that we can decide on the rhythm of improving relations with Turkey together. We can move together, Israel and Egypt. Also, another problem he had, that because we were so close to Egypt and to Jordan and to other countries in the region, recently also Emirates and Bahrain, we formed a regional energy forum that is sitting in Cairo and excluded Turkey. So for Turkey not to be in the regional energy forum was a blow. And by the way, strong connection also with the Greeks, with the Cypriots and so on. Another thing he saw, that when Turkey dropped us, really dropped us, started switched to become a hostile country, we connected immediately with Greece and Cyprus, and it worked beautifully. And from there we went to Romania, Bulgaria, and strengthened our relations with all Eastern Europe. So somehow the Israeli formula was working, and the Turkish formula was not working. Türkiye AKP iktidarında önce eski Osmanlı topraklarında yeniden etkin olma stratejisini yürüttü. Strateji tutmayınca bu kez değerli yalnızlığa döndü. Türkiye'nin değerli yalnızlık adı altında kendini izole ettiği yıllarda bölgede dengeler tamamen değişti. Uluslararası ilişkiler bize yine hatırlatıyor. Kimse vazgeçilmez değil. Türkiye şimdi bölgede sıfırdan başlamak istiyor ama işi zor.